Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra sanırım yine bir video ile karşınıza gelmek istedim. Şöyle tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir tane bebeğimiz var. Tabii bebeğimiz biliyorsunuz şöyle. Bir de önce şunu göstereyim. Hani bu evlenme teklif edenler için yüzüğü takabilmesi adına ben buraya çıt çıt yaptım. Arkadaşımın daha iyi olur diye düşündüm. Arkadaşım için yaptım zaten. Şu şekilde hemen çeviriyoruz. Çevirdiğimizde ise şu şekilde bir bukete dönüşüyor. Şimdi bunu hep beraber örelim istiyorum ben. Malzemeleri eee, alta yazacağım. Açıklama kısmına yazacağım. Tek tek çünkü anlatmam zor olacak. Rengarenk ip var gördüğünüz gibi. Hem bir yerden anlatırken söyleyeceğim. Altta da yazıyor olacak. Hadi hep beraber o zaman bu tatlışi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar kafayla başlayalım istiyorum ben şimdi. Orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Ben ipleri, açıklama kısmına hangi marka ne kullandığımı yazacağım. Burada ten rengi kullanıyoruz. Orta kalınlıkta bir ip ve 2,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Kafayı yapmaya başlayacağız burada. Sihirli halka yapıyoruz. Önce bu şekilde geçirdim, sabitledim. Hemen ortasından geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şu şekilde bir tanesini çekerek şöyle şu şekilde kapattım. Kameramı yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi burada hemen buradaki ilmekten başlayarak 6 tane artırma yapacağız arkadaşlar. Birinci artırmamız, ikinci artırmamız, üçüncü artırmamız, dördüncü artırma, beşinci artırma, altıncı artırma. 6 tane arttırma yaptım. Burada şu an 12 sık iğnemiz var. Şunu ben işaretleyici olarak buraya alıyorum. Burada da hemen devam ediyorum aynı sıradaki ilmekten. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma, 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 bir sık iğne, bir arttırma. Bu sıramızı tamamladık. Şu an 18 sık iğnemiz var ve buradan devam ediyorum. Zaten işaretleyicimin yeri belli. İsterseniz her sırada işaretleyiciyi bu tarafa alabilirsiniz. Ben bu şekilde devam ediyorum. Bu sıramızda da 1, 2 sık iğne yapıyoruz ve bir tane artırma yapıyoruz. Aynı şekilde 1, 2 sık iğne yaptım. Buradakine artırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. 2 sık iğne bir artırmadan sonra şu an 24 sık iğnemiz var arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Bu sıramızda 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum ve bir artırma yapıyorum.
1, 2, 3 sık iğne ve bir artırma yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne, bir artırma. Burada da sıramızı bu şekilde 3 sık iğne bir artırmayla tamamlıyoruz. 3 sık iğne bir artırmadan sonra şu an burada 30 sık iğnemiz var. Yine devam ediyoruz arkadaşlar artırmaya. 1, 2, 3, 4 sık iğne, bir artırma. Bu sıramızda bu şekilde 4 sık iğne bir artırma yaparak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladık. Şu an burada 36 sık iğnemiz var ve son artırmamızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Ben videoyu uzatmamak adına kısa kesiyorum. Kendim arkada örüyorum. 5 sık iğne bir artırmayla sırayı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, burada 5 sık iğne bir arttırmayla tamamladım. Şu an 42 sık iğnemiz var burada toplamda. Şimdi buradan sonra arkadaşlar eksiltme artırma yapmayacağız. Düz bir şekilde 5 sıra öreceğiz. Daha sonra gözleri takacağımız boşlukları yapacağız. Şöyle ben işaretleyiciyi oradan çıkardım, buraya aldım ve buradan devam edeceğim. 42 sık iğnemiz var. Dediğim gibi 5 sıra düz bir şekilde herhangi bir eksiltme artırma yapmadan örelim. Evet arkadaşlar, 5 sıra düz ördüm. Bu işaretleyicimi yine ben buraya alacağım. Şöyle bu tarafa attım. Şimdi buradan itibaren göz deliklerini yapacağız bu sırada. Şimdi aynı sıradaki ilmekten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum, burada gevşek olacak. Biraz çok sıkı yapmayalım. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Buna batıyorum. Yani şuna değil, hemen bir sonrakine. Bir ilmek atlıyorum. Buradan sonra sıra sonuna kadar 23 sık iğnemiz kalıyor. Onu tamamlıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İsterseniz ben burayı tamamlayayım arkadaşlar. Sizi oyalamayayım. Oradan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, bu sırayı tamamladık. Şimdi işaretleyicimi ben bu tarafa alıyorum. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada bu boşluklara da batacağız. Yani eksilme olmayacak. Yine 42 sık iğne olacak. Buradan sonra da 14, 15, 16, 3 sıra. Şimdi 3 sıra daha düz eksiltme artırma yapmadan öreceğiz. İsterseniz şu göz kısmını bir tane ben göstereyim hemen önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burada şu boşluk yapmıştık, zincir. Oraya batıyorum. Sonra sıradaki, bakın, boşluğa battım ve sıradaki ilmekten devam ediyorum. Aynen burada da aynısını yapacağız. Bununla beraber, bu sırayla beraber 3 sıra örelim. Evet arkadaşlar, 3 sıramı tamamladım. 10 milimlik gözlerimi taktım. Gözler 10 milim. Şöyle ben arkalarını yakıyorum çakmakla.
bastırıyorum ve şu şekilde kilitleniyor ve elyaf doldururken de iteklemek zorunda kalmıyorsunuz. Bu uçları çünkü sivri olduğunda biraz elyaf doldururken benim hoşuma gitmiyor. Şimdi buradan sonra arkadaşlar eksiltmelere başlayacağız. Hemen şöyle alıyorum işaretleyicimi. Hemen sıradaki ilmekten devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Azaltma için ilmeklerimi şu şekilde dışta kalan kısmının 2 tanesini alıyorum. İkisini bir topluyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne yaptım. Hemen bir azaltma yapıyorum. Bu sıramı bu şekilde arkadaşlar 5 sık iğne bir azaltmayla tamamlıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayla tamamladım. Şimdi 36 sık iğnem kaldı. İşaretleyicimi yine bu tarafa alıyorum. Yine azaltmaya devam ediyorum. Sıradaki ilmekten batarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne yaptım. Bir azaltma. Bu şekilde arkadaşlar 4 sık iğne bir azaltmayla bu sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. 30 sık iğnemiz kaldı. Şimdi tekrar sıradakinden devam ediyoruz. 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şu an 24 sık iğnemiz var burada. Ve son azaltmamızı yapacağız. Devam ediyorum. 1, 2 sık iğne, bir azaltma. 1, 2 sık iğne, bir azaltma. Bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde 2 sık iğne bir azaltma ile tamamlıyoruz. Bu sıramız da tamam. Şimdi 18 sık iğnemiz var. Şimdi düz bir şekilde 18 sık iğne öreceğiz. Sonra renk değiştireceğiz ip rengimizi. Bunun için şöyle söyleyeyim. 17 sık iğne yapacağız. 18'de ip değiştirirken onu birlikte alacağız. Orayı göstereceğim. Şimdi 18 sık iğne düz öreceğiz. Evet arkadaşlar 17 sık iğne ördüm. 18.'yi şu şekilde aldım. Şöyle geçirmeden tuttum. Yine orta kalınlıkta istediğiniz bir rengi kullanabilirsiniz. Ben pembe kullanmıştım daha önce. Şimdi kırmızı kullanacağım. Alıyoruz ipimizi. Şöyle buradan şöyle geçiriyoruz. Bu 18.'ydi. Ve buradan ben devam edeceğim sıradaki ilmekten ve bu iki ipi içinden yürüteceğim. Şöyle bu iki ip içinden yürüyecek. Burada 1, 2 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Yine içinden yürütüyorum. 1, 2 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Burada şu iplerimi artık çekebilirim. Bu kadar yeterli olur yürütmek. Yine devam. 1, 2 sık iğne. Bir artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2 sık iğne. Bir artırma yapıyorum. 1, 2 sık iğne. Bir artırma yapıyorum.
Burada tekrar son olarak bir, pardon, 2 sık iğne, bir artırma. Şunları birazcık şöyle sıkılayım ben. Evet. 2 sık iğne, bir artırma ile tamamladım arkadaşlar burayı. Şu an 24 sık iğne oldu. Hemen şu iplerimi, şu içeriden yürüttüğüm iplerimi kesiyorum. Şimdi burada arkadaşlar şu işaretleyicimi de alabilirim artık. Zaten burada yerimiz belli olacak artık renk değişikliğinden dolayı. Şimdi ben bunu elyafla dolduracağım. Siz de doldurun. Yuvarlak doldurmaya dikkat edelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde doldurdum. Şöyle bir yüzümüz oldu. Şimdi buradan devam ediyorum. Yine burada bir arttırma yapacağız. Hemen sıradan devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum. Bir tane artırma yapıyorum burada. Şöyle bir tane artırma. Bu şekilde bu sırayı 1, 2, 3 sık iğne ve bir artırma yaparak bu şekilde bu sıramızda tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne bir artırma yaptım. Şimdi burada 30 sık iğnemiz var. Buradan devam edeceğiz. İsterseniz bir işaretleyici koyabilirsiniz. Mesela ben genelde bir ip koymayı tercih ediyorum. Diğer işaretleyiciler çok elime takılıyor. Bunlar daha pratik geliyor, ip koymak. Şimdi buradan hiçbir şekilde eksiltme artırma yapmayacağız arkadaşlar. Düz bir şekilde 24, 25, 26 tam 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, 3 sıra ördüm. Burada istediğiniz rengi dediğim gibi kullanabilirsiniz. Şimdi burada ben beyaza geçiyorum. Şöyle çıkartıyorum. Son ilmeğimi şöyle bırakıyorum. Burada beyaza geçeceğim. Beyazda yine kalın, orta kalınlıkta bir ip kullandım ben. Dediğim gibi açıklama kısmında ben iplerin isimlerini yazacağım. Şöyle alıyorum. Burada arkadaşlar ilmeklerin şu iç kısımlarında yine şu ipleri arada yürüterek içte kalan loblarından, yani şuradan batmıyorum. Şu içte kalan loblarından batıyorum. Bakın şöyle, bu dışta şunlar kalacak. Şöyle bir yere kadar bunları içinde yürütelim. Bir yerden sonra zaten gerek olmayacak. Şöyle bu şekilde yürüttük. Buradan sonra bence çok da gerek olmayacak. Bu tarafa alabiliriz. Bu sıramız arkadaşlar bu şekilde. Bu dış içte kalan ilmeklerden örerek tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iç ilmeklerden ördüm. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha aynı şekilde iç ilmeklerden öreceğiz. Şöyle bakın şu gördünüz mü? Şu şekilde arkadaşlar. Yani ayrıntı göstermek istiyorum. Yine bu sırayı da bu şekilde iç ilmeklerden örerek tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, burada 2 sıra bilo, BLO dediğimiz onu yaptık. Yani iç ilmeklerden ördük. Şimdi burada bir sıra eksiltme yapacağız. Normal batıyoruz ilmeklerimize. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 sık iğne, bir azaltma yapıyorum.
Bu sırayı da bu şekilde arkadaşlar 4 sık iğne bir azaltmayla tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, burayı da tamamladık. 4 sık iğne bir azaltma yaptık. Burada toplam şu an 24 sık iğne kaldı. Evet arkadaşlar, şimdi 2 sıra yaptık. Sonra buradan bu eksiltmemizi yaptık. Şu an burada 24 sık iğne var. Burada yine eksiltme yapacağız ama iç ilmeklerden örerek yapacağız. Şöyle iç ilmeklerden öreceğiz. 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptım. İç ilmeklerde eksiltmeyi ben şu şekilde yapıyorum. Bir aldım. Hemen yanındakini iç ilmekten aldım. İkisi bir topladım. Yine aynı şekilde iç ilmeklerden örerek 1, 2, 3 sık iğne yaptım. İç ilmeklerden alarak şöyle birini aldım. Yanındakini aldım ve topladım. Bu şekilde 3 sık iğne azaltma yapıyoruz iç ilmeklerden örerek. Evet arkadaşlar, bunu tamamladık. Şimdi sonunu bir daha göstermek istedim size. Hani eksiltmeyi anlamayanlar için. Sıramın sonunu yapıyorum. 1, 2, şöyle 3 sık iğne. Bakın, birincinin iç lopundan aldım, çektim. İkinciyi aldım, çektim ve ikisi bir topladım ve sıra tamamlandı. Şimdi hemen devam ediyorum. Burada pardon. Burada ilmekleri normal örüyoruz. 1, 2 sık iğne ve şu azaltmayla bir azaltma. Bu sırayı 2 sık iğne bir azaltmayla tamamlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu sırayı bitirdikten sonra elyaf dolduralım. Yavaş yavaş kapatacağız. Evet arkadaşlar, biraz doldurdum. Şimdi bir sıra daha eksiltme yapacağım. Yine biraz şuralarına dolduracağım. Sonra kapatacağım zaten. Çok doldurmaya gerek yok. Yani şuraları düzgün de olsun yeter. Buradan itibaren yine normal bir şekilde batarak azaltma yapıyorum. Bir sık iğne. Bir azaltma. 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 Şimdi ben burayı biraz dolduracağım. Devam edeceğiz. Evet, biraz daha doldurdum. Şimdi burada 5-6 tane daha böyle azaltma yapacağız arka arkaya. Burayı kapatmak için. 1. Ben bazen 5'te bırakıyorum. Çünkü 6 yapınca biraz sivri kalabiliyor. 2. 3. Hatta 4 bile yeterli olacak bunda. Çünkü orası çok sivri, böyle göze bassın istemiyorum ben. Şöyle 5, 4 yeterli bence. Hemen buradan ipimi biraz uzun kesiyorum arkadaşlar. Şöyle şunun şu dışta kalan ilmeklerinden alarak şöyle sıkılıyorum. Daha sonra şu ortadan batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum ki burayı biraz gömelim içe. Yine aynı yerden şöyle bir yanından çıkıyorum. Orada bir sivrilik kalıyor bazen. Şuraya batıyorum ve diğer taraftan bir yerden çıkıyorum. Bakın, şöyle biraz daha düzgün oluyor. Şuradan da bir tane gezdirirsem yeterli olacaktır. Evet.
İpimi kesiyorum. Hemen bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Gövde kısmı tamam. Şimdi şuralardan etek öreceğiz. Bu alttan tutma yeri olacak. Fiyonk yapacağız. Saçlar, kurdele daha birçok işimiz var. Şimdilik burayı tamamladık. Daha sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın şimdilik.